Evet, selamlar. Biz bazen tarihlerle ilgili belli bilgileri öğrenmek istiyoruz. Örnek veriyorum, belli işlemler yaptıracağız. Fakat bu işlemlerin iş günlerinde yapılmasını istiyoruz veya tatil günlerinde yapılmasını istiyoruz. Fakat bunu dinamik şekilde yapmak için tabii işte girilen tarih, tatil günü mü, iş günü mü, resmi tatil mi vesaire bu bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Tabii burada çeşitli ihtiyaçlar da oluşabiliyor vesaire. Bunları nasıl yapabiliyoruz? Bunlar için belli başlı standart fonksiyonlar var. Ben bugün bir tanesini göstereceğim. Holiday get fonksiyonum var benim. Bu ne yapıyor? Holiday after get. Bunu çağırıyorum. Burada şöyle kalabalık etmemiz için kullanmayacağım kısımları kapatayım. Şöyle exceptions kısmını açalım. Olası bir hata yaşadığımızda ne hatası olduğunu öğrenmek adına. Importing kısmıyla şu anda uğraşmayacağım. Exporting'ini açıyorum. Şöyle şu bize dönecek olan tablonun tipini öğrenelim. Tables iskaldeymiş. Geri geldim. Şurada bir tanımlama yapıyorum. Şimdi bu ne yapacak? Bunu da buraya veriyorum. Aslında burada exporting kısmında Holiday Calendar ve Factory Calendar alanlarına biz çalıştığımız projede hangi ülkedeyse o ülkenin e, takvim bilgilerini alabilmek adına takvim anahtarlarını giriyoruz aslında. Mesela Türkiye için TR, oraya da yine fabrika takvimi için TR giriyorum. Default'ta Seyadatum geldi burası. Bu bizden aslında date from'da ve date to, yani bir tarihten bir tarihe göre bir aralık giriyoruz biz buraya. Tabi burada default'ta ikisine de Seyadatum bu ne anlama geliyor? Bugün. Bugün tatil mi değil mi? Aslında bu bilgiyi dönecek bize bu fonksiyonu çalıştırdığımız zaman. Fakat biz buraya işte belli 2 yıl aralığı, 3 yıl aralığı gibi bir aralık da verebiliriz. O aralıktaki bütün tarihleri bize dönebilir. Tabi burada Let Holiday ise ne geliyor peki? Bunun içerisinde aslında tatil günleri doluyor. Şimdi bir çalıştıralım, beraber bakalım. Böyle debug'da durabilmek adına da bir kısma yazalım. Şuraya bir debug koyuyorum. F8'de yürütüyorum. Ne dedik? SY datum. Bugün 5 Ocak 2025. E, Holiday ise ne döndü? Tek bir satır veri döndü. Giriyorum içerisine. Tarih bu. Free day, yani tatil günü. Aslında X olarak döndü. Bugünün tatil olduğunu öğrendik. Aralık girelim. Şöyle yapalım. LV date 1 type datum dedim. Bir de LVDate 2 oluşturalım. Bunlara da LVDate 1 mesela TY datum eksi 100. 100 gün öncesi. LVDate 2 için de 100 gün sonrası diyelim. Artı diyelim. Bu şekilde. From kısmına 100 gün öncesini verdim. Date to kısmına da 100 gün sonrasını verdim. Yani bugünden 100 gün öncesiyle 100 gün sonrası, yani o 200 günlük aralıkta ki tatil günlerini bize dönmesini bekliyorum fonksiyonun. Şu şekilde hatta şuradan başlatalım. LV Date 1 tarihi 2024.09.27. 27 Eylül'den aldı. LV Date 2'yi de 2025'in 15 Nisan'ına kadar getirdi. Fonksiyonu çalıştıracağım. Çalıştırdık. Holiday ise 61 gün geldi. Yani ne demek? 61 gün tatil var bu 200 gün içerisinde. Şu free day'ler aslında tatil günleri, tamam. Fakat sağ taraftaki kolonlarda bir doluluk yok. Yani bunlar aslında hafta sonu bilgileri bizim için. Mesela ne bu? 28 Ekim, 29 Ekim. Burada holiday kısmı X'li. Holiday ID'leri var. Burada tanımları geliyor. İşte founded, kuruluşu, aslında Republic, Türkiye'nin kuruluşu 29 Ekim. Republic Day vesaire. Aşağıda ne var? Mesela 1 Ocak yılbaşı, New Year, New Year Day diyor. Yılbaşı günü tatilleri vesaire. Burada bu şekilde aslında en basit haliyle tatil bilgilerini bu fonksiyonla alabiliyoruz. Bu kodun da template olması açısından videonun altına ekleyeceğim. Görüşmek üzere.